pek çok kişinin küçüklüğünden bu yana bazı meslekler vardır. Doktor olacağım, işte avukat olacağım, hakim olacağım. Yani özendiği, saygınlığı olan ve insanlık var olduğu sürece de hep olacak bir meslek, değil mi hukuk? Yani öyle bir meslek, yani insan ve insan ilişkisinin olduğu her yerde var. Kesinlikle. Yani ben şöyle anlatıyorum öğrencilerimize. Sabah kalktınız, uyandınız, yüzünüzü yıkıyorsunuz. Kullandığınız su aslında bir sözleşme, hukuki bir kavram var orada. Ardından çıktınız, işte bakkala ekmek almaya gittiniz ya da fırına. Sözleşme yapıyorsunuz, hukuki bir kavram. Ardından işte kırmızı ışıkta durdunuz, yine hukuk, idare hukuku. Veya işte birine çarptınız, hadi bakalım başka bir hukuk Attığınız alanı. her adımda. Attığınız her adım. Orada işte karşıdan işte seçim geçti, seçim otobüsü geçti, seçimin hukuku var. Efendim işte aklınıza gelebilecek insan ilişkilerinin olduğu her yerde, her kavramda hukuk karşımıza çıkıyor. O yüzden değişir, dönüşür ama hukukun modası, önemi hiçbir zaman geçmez. Çünkü birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız için de paylaşıyoruz. Paylaşmanın getirdiği bir takım hukuki kurallar var. Zaten hukuk dediğimiz şey toplumsal yaşama kuralları hukuk konu yaptırımlarla destekleyerek güçlü hale getiriyor. Hatta modası geçmez, tam tersi, moda olan her şeyi de yeni yönetmelik ve düzenleme getirmek üzere tam tersi. Yine sahnede olur, yine sahnede olur. Tabii. Şimdi birazdan bilişim hukuku da konuşacağız. Biraz karmaşık meseleler onlar. Yayına girmeden hocalarıma dedim ki böyle işte sanal medya, sosyal medya avukatıyım diyenler var dedim. Hocam da dedi ki o bütün sektörlerin avukatları var dedi artık. Fazlaca bir çeşitlilik de görüyoruz çalışma alanında. Şimdi hukuk fakültesini tercih etmek isteyen öğrenci nasıl bir eğitim bekler? Bazı şeyler değişiyor. Teknolojiyle değişiyor, şartlar değişiyor. Hukuk eğitimi biraz daha böyle geleneksel yapısında koruyan bir eğitim gibi. Şu an nasıl bir eğitim bekler? Şimdi öncelikle Türkiye'de 86 tane hukuk fakültesi var. Bir kere onu saptayalım. Artı tabii onların birinci öğretimi, ikinci öğretimi vesaire. İngilizcesi. 140'a tabii İngilizcesi vesaire sayılar kendi içinde de 140'ları aşmış durumda. Şimdi bu durumda belli bir düzen de yok. Hangi dersler olsun, işte nasıl bir eğitim olsun, belli bir düzen de yok. O yüzden çok önemli bu sorduğunuz soru. Ve bir hukuk eğitimi nasıl olmalı ki bize biraz önce o değişen dünyaya bizi hazırlasın ve ona ayak uydurabilelim, yakalayabilelim bu süreci. Onun için o hukuk eğitiminde ne olmalı? Bir kere mutlaka hukuk ulusaldır ama artık uluslararası sınırlar da aşılmış durumda. Ve uluslararası mekanizmalarla, uluslararası hem kuruluşlarla hem de özel sektör alanında çok ciddi ilişkiler var. Bunu görmezden gelemezsiniz. Evet. Ve bunu görmezden gelemediğiniz için de siz öğrenciyi buraya hazırlayacaksınız. Evet. Yabancı dil çok önemli. İngilizce zaten mutlaka öğrenilmeli. Mutlaka iyi bir seviyede İngilizce olmalı. Hukuk alanında kullanılan İngilizceye hakim bir seviye tutturulmalı. Sizde İngilizce %30 İngilizce. Zaten İngilizce hukuk dediğinizde o %30 İngilizce yok zaten. Yok, hukukta olmaz. %30 İngilizce ve ama o derslerinde gerçekten İngilizce yapılıp yapılmadığı çok önemli. Sorgulansın. O sorgulansın. Onun dışında uluslararası bağlantılar sorgulansın. Onun dışında öğrencileri bu bağlantılarla ne kadar gönderip alabiliyorsunuz? Yani giden öğrenci, gelen öğrenci, o trafik sorgulansın. Çünkü bu olmadan evrensel değerlere ulaşamıyorsunuz. Ulaşamıyoruz. Okulda. Ben şimdi staj olanaklarını da soracağım. Hani yaz okulları, staj olanakları bunlarla da nasıl destekleniyor öğrenci diye ama hemen Barış hocama bir dönmek istiyorum bilişim hukuku ile ilgili. Şimdi çok çeşitli çalışma alanları var. Şu an en çok konuştuğumuz alanlardan biri de bilişim hukuku. Biraz bu bilişim hukuku neden gerekli ve öğrenciye siz bunu nasıl veriyorsunuz? Bahseder misiniz bize? Tabii ki şimdi zaten gelişen teknoloji bizi interdisipliner çalışmaya itiyor. Hem uluslararasılaşma var hukukta hem de bütün hukuk eğitiminde bir interdisiplinerleşmeyi de karşımızda görüyoruz. Çünkü eskiden bir hukukçunun sadece hukuk bilmesi gerekirdi. Teknik konuları o konunun uzmanlarına bırakırdık ama günümüzde artık bunlar o kadar iç içe geçmiş vaziyette ve hukuk o kadar teknikleşmiş vaziyette ki olabildiğince öğrencilerimizin bu gelişen teknolojilere ayak uydurmasını sağlamak durumundayız. Yani mesela blockchain teknolojisini bilirse kesinlikle daha öyle. iyi o Kesinlikle anlamda fayda öyle. sağlar Tabii değil ki. mi? Yani bunu daha sonra herhalde Sultan Hocamız da açıklayacak. Blockchain veya işte Bitcoin gibi alanlarda bu sanal para alanlarında çalışan veya
kişisel verilerin korunması alanında çalışan veya yapay zeka alanında çalışan hukukçuların bu konuda hem teknik hem hukuki bilgiye sahip olması lazım. Çünkü hukuk artık çok hızlı bir şekilde ilerlemek durumunda ve teknolojiye kendisine ayak uydurması alanında kendisini geliştirmek zorunda oluyor hukukçu da. Peki bilişim hukuku bir ders kapsamında mı, bir yan dal programı mı, yüksek lisans programı mı, nasıl erişecek? Çok çeşitli bu alanda yapılan çalışmalar var. Bizim fakültemizde bir yan dal programı olarak bilişim hukukunu açtık. Aynı zamanda da her yaz uluslararası bir bilişim hukuku yaz okulu hazırlıyoruz. Burada da yine son gelişmeleri o konunun uzmanlarından öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi yine döneceğim bilişim hukukuna. Tekrar Sultan Hocama dönüp şunu soracağım. Aslında iyi bir eğitim alması için siz yabancı dilin önemine vurgu yaptınız. Uluslararası gelişmeler ve bunu öğrenci ne kadar entegre ediyor buna baksınlar. Staj. Nerede staj yaparlar? Böyle normal bölümlerde şöyle olur ya, biter ve yaz döneminde bir staja gider. Sizde de öyle mi? Yoksa okurken dönem içerisinde gittiği mahkemelere gidiyordur, o ayrı, ama başka nerelerde bulunur? Staj dediğimizde ne anlarız? Birçok şey aslında staj, zorunlu staj zaten hukuk eğitimi bittikten sonra, ama zorunlu staj dışında bizim ihtiyari staj dediğimiz ya da isteğe bağlı staj dediğimiz stajlar organize ediyoruz. Bunları aslında biz kendimiz yapıyoruz. Çocuklar bundan yararlansınlar diye. Kamu kurumlarında bu stajları gerçekleştiriyoruz kısmen. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde var çocuklarımız. Oradaki hukuk müşaviri, orada da 100 tane hukukçu var çalışan. Yani sırf merkezde, Saraçhane'de. Orada bizim çocuklar da gidiyorlar. Stajlarını yapıyorlar her yaz. O seçilerek giden öğrenciler orada staj yapıyorlar. Veya işte bazı özel sektör firmalarında, işte biraz önce hocamızın söylediği işte o Bitcoin ile ilgili firmalarda, şirketlerde çocuklar staj yapıyorlar. Evet. Veya onun dışında bazı işte federasyonlarda, kamu kurumlarında yine çocuklar staj ayarlıyorlar. Mesela Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda bu sene çocuklar, 30 tane öğrencimiz oraya insan hakları alanında çalışmaya gidiyor. Yani bunlar hem staj hem kendisini geliştirmesi için ilave olarak çocuklara sunulan imkanlar. Yani bakıyoruz geçenlerde hani rakamları topladık, kaç öğrenciyi staja gönderiyormuşuz. Neredeyse bir sınıfın 2'sini biz bu tür organizasyonların içinde değerlendiriyoruz. Çünkü ne kadar çok farklı alanlarda bulunursa aslında uzmanlaşacağı alanı da görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Şimdi uzmanlaşmak istediğimizde karşımıza hangi seçenekler çıkıyor? Bilişim hukuku dedik ama nedir yani, hani şu anda böyle yeni başlamış da olabilir ya da çok revaçta da olabilir o uzmanlık, ihtiyaç var şu alanda dediğiniz, işaret etmek istediğiniz bir alan da olabilir. Şimdi bir kere temel hukuk eğitimini aldıktan sonra, onu çok güçlü bir şekilde kurduktan sonra elbette hukuk ekonomi bağlantısının kurulduğu alanlar var. Onun dışında iklim çok değerli, çevre çok değerli. Evet. Şeyler değişiyor. Yani hukukun sorumluluk alanları değişiyor artık. Değişmek zorunda. Aynı şey bilişim hukuku için de geçerli. Bugün yapay zekanın sorumluluğu tartışılıyor. İnsanoğlu bunu çok yoğun bir şekilde tartışıyor. Robotlara işte bir kişilik tanınacak mı yapay zekayı kullanan varlıklara? Veya işte hayvanların korunması bakımından orada karşımıza başka alanlar çıkıyor. Yani hukukun yeni gelen her şey kendi hukukunu yaratıyor. Mesela yine uzay hukuku, hava hukuku, o alanlar da çok hep gelişen konuştuğumuz alanlar. Tam oturmayan fikri mülkiyet mesela, tabii değil mi? Fikri mülkiyet, mesela bilişim hukukunda yine fikri mülkiyet de söz konusu olacak. Çünkü yapay zeka şey yapıyor, yani kendisi eser yaratıyor. Ama o eserleri nereden çıkarak yaratıyor? Bir sürü kaynaktan buluyor. Aynen veya öyle. Size özgün bir eser çıkarıyor tabii oraya. Bir de orada kişiyi birey olarak hukuk nasıl koruyacak? Bir de karşı tarafı var. Yani bu kadar sizin emeğiniz kullanılırken veya sizin kişisel verilerinize bu kadar kolay ulaşılabilirken siz kendinizi nasıl koruyacaksınız? Hukuk sizi nasıl koruyacak? Ona ilişkin düzenlemelerin yapılması lazım. Yetişmek kolay değil teknolojiye. O yüzden de bu gençleri hukuk fakültesinde en azından bir asgari donanımla mezun etmekte yarar var diye düşünüyorum. Sizi hep gördüklerinde soruyorlardır ya, işte hukuk eğitimi zor mu, ezber gerekiyormuş. Söylediğinizin hepsinden anladığım, ezber gerekmiyor. Bunların hepsi yeni şeyler görüyoruz ki. Yani bunu böyle muhakeme edip bu yeniliğe adapte olacak birinin ezberle buraya gelip bunu yapması mümkün değil. Zaten verdiğiniz için de cevabı. Zaten şöyle söyleyeyim, yani hukukta ezber olsa ben hukukçu olamazdım. Mümkün değil. Böyle bir kavramım yok ve bizim sınavlarımız büyük ölçüde kaynak serbest sınavlardır. En azından mevzuat serbesttir ama onun dışında tüm kaynakların
serbest olduğu sınavlar da var. Hiç ezbere bakmasınlar. Muhakeme, matematik vicdanları varsa, etrafında ve dünyada olan haksızlıklara yürekleri sızlıyorsa gençlerin, hukuku düşünsünler ama iyi karar versinler. Çok önemli çünkü hayatlarında verdiği en önemli kararlardan biri meslek Doğru. seçimi. Doğru. Ama yine de şey var, dönüşüm de mümkün. Yani siz daha sonra kendi keyif aldığınız, mesela sinemadan hoşlanıyorsunuz. Çok var öyle. Tabii Yani siz, anında sizden futboldan mezun hoşlanıyorsunuz. olup, Tabii. Yani hemen o alanla hukuku birleştirip kendinize yeni bir Alan çalışma alanı. yaratabiliyorsunuz. Ben hep şey diyorum, kendi hikayelerini yazıyor çocuklar diyor. Hepsi ayrıca kendi hikayelerini yazıyorlar. Biz sadece aracı oluyoruz onlara. Şimdi kendi hikayesini yazıyorlar, güzelmiş. Burada yapay zeka da kendi hikayesini yazmaya başladı. Hukukta yapay zeka teknolojisine biraz girelim mi hocam? Çünkü dünyada da çok farklı uygulamalar var. Mesela Çin'de yapay zeka yargıçları, Estonya'da yapay zeka destekli robot hakimler, Malezya'da yapay zeka yargılama sistemleri denemeleri başladı. İşte Amerika'da geliştirilen dünyanın ilk robot avukatları. Şimdi bunlar böyle biraz medya açısından haber değeri var da hani siz o tarafa baktığınızda yok canım o öyle değil, başlık güzel atmışlar da hani tam olarak o değil mi dersiniz? Şimdi ikisinin arasında bir yerde aslında. Şimdi yapay zekanın yaptığı iki şey var şu anda hukukta bizi çok ilgilendiren. Birincisi tekst yazımı. Yani bu ChatGPT gibi botlar vasıtasıyla bir tekst üretme. Bu tabii ki hukukta bizim için önemli. Hem avukatlar hem hakimler için çok yakın zamanda kullanılabilir hale geleceğini tahmin ediyorum. Ama tabii bunun yine de üzerinden editör sıfatıyla bir hukukçunun geçmesi gerekecek. Hangi alanda olacaktır? Daha fazla, hani daha teknik, daha rutin işlemler. İşte ne bileyim bir dilekçe yazımı gibi. Normalde şimdi de hani dilekçe yazan kişilerin yaptığı işlemler gibi. Veya bir sözleşme hazırlama gibi alanlarda yardımcı olacaktır. Tamam. Olmaya da başladı. İkinci işi şu anda hukukla bağlantılı olarak yapay zekanın bence daha kritik olan öngörü. Yani insan davranışlarını öngören modeller var. Bunlar özellikle mesela bir kişi tutuklanacağı zaman veya tutuklanmayacağı zaman acaba bu kişi serbest kalırsa delilleri karartma şüphesi var mıdır? Veya işte koşullu salı vermeden yararlanacak, acaba koşullu salı verilirse tekrar suç işleme ihtimali var mıdır? Bunları öngörebilen modeller var şu anda ama tabii bunlar çok emekleme aşamasında ve ilk kullanım şekilleri çok ayrımcı ve istenmeyen sonuçları ortaya çıkarttı. İnsan haklarını ihlal eder sonuçları ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bunların çok dikkatle ilerletilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. O analiz, muhakeme bunlar yani Çok istediğiniz önemli. teknoloji gelsin. Yine rol sanki sizde gibi değil mi? Yani şu an Yeni yönetici oldu. olarak. Avustralya'da bir yargıç rüşvet potasına girdi bu şeylerle. Yani benzer şey ben karşılaşmıştım. İşte ben haftada bir yurt dışına uçuyorum, geliyorum, ders veriyorum vesaire. Orada sistem beni kaçakçı profiline yerleştirmiş. Yani bunların hepsi insan hakları sorunu elbette. Bakın bu alan yeni gelişen hukuk alanı olacak veya yeni gençler bu alanda çalışmak durumunda kalacaklar. Yani şekil böyle değişecek. evet, evet. Şu anda tabii şu var, bir hukukçunun bunlara ne kadar teknik olarak adapte olabilirse o kadar bunlarla rekabet etmesi de söz konusu. Yani bizim acaba işlerimizi elimizden alacak mı korkusu yerine bunları bilerek, ne yaptığını bilerek üzerine gitmek çok daha faydalı olacaktır. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği ile ilgili çalışmalarınız var üniversite olarak. Bir kısa bundan bahsedelim mi? Şimdi hocamızın dediği gibi hukuk fakülteleri arasında standart bir eğitim yok. Türkiye'nin içinde de yok, yurt dışında farklı alanlarda da yok. Dolayısıyla bu standardın yavaş yavaş oturtulabilmesi için bir takım uluslararası networkler var. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği. Biz bunu da temsil ediyoruz. Her sene de genel kuruluna katılıyoruz. Böylece uluslararası hem Erasmus olanaklarımızı arttırma hem de bilimsel ve eğitim alanında işbirliği olanaklarını arttırma imkanını kazanıyoruz. Şimdi genelde spot son cümleler Sultan Hoca'dan oluyor. Böyle kendi hikayesini yazmak gibi güzel şeyler söylüyor. Son olarak tercih yapacak adaylara hukuk eğitimini istiyorlarsa uyarınız ne olur?
tercih kriterleri anlamında son bütün bu söylediklerimizi toparlayacak bir mesaj istiyorum. Mutlaka değerlendirsinler. Her üniversiteye tanıtımlarda gitsinler. Kendilerine yeni bir yol çizerken birebir konuşsunlar. O çok önemlidir. O temas çok önemlidir. Biz çok öğrencilerle buluşuyoruz bu sayede. Kendi hem vicdanlarını dinlesinler hem biraz araştırsınlar. İstiyorlarsa gelsinler, sorsunlar. Biz her zaman hazırız ve oradayız. Ben 30 gün süreyle orada bulunacağım arkadaşlarımla birlikte. Mutlaka sorsunlar. Ama bir şey söyleyeyim. Yapay zeka geldiğinde artık nitelikli hukukçuya ihtiyaç var. Doğru. Sıradan işleri yapay zeka yapacak çünkü. Asıl oradan sonra insan faktörü fark ettirecek hususlarda karşımıza çıkacak. Asıl o zaman hikaye başlıyor. Aynen, hikayemiz o zaman başlıyor. Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.